Şimdi işlemi bitirdik ama yıkamayı yapmadık arkadaşlar. Şu antifrizin kapağını kapatayım. Sırada CLC var yanda. İşlemi yapmadık. Temizlik şart. Sağda solda antifriz artığı kalmasın. Böyle yapmayın yani. Bu kadar. Şimdi işlem bitti. Videoda şunu öyle bir anlattım ki sanırsın uzay mekiği yapmışım. Ne? To Be Offroad kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz antifriz değişimi. Radyatörün içini yıkayacağım. Antifrizini değiştireceğim. Size tek tek adım adım hepsini anlatacağım. Kendiniz de uygulayabileceğiniz basit bir işlem. Antifriz olarak Castrol Radical SF serisini tercih ediyorum. Organik, alüminyum, bakır alaşımlara uygun. Yıllardır da kullanıyorum, memnunum. O yüzden Castrol'u tercih ediyorum. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. 8 anahtar, küçük bir pensemiz var. 8 anahtarı radyatörün havasını alırken ve soğutma sıvısını boşaltırken kullanacağız. Küçük penseyi de yedek deponun içindeki sıvıyı almak için kullanacağız. Ben size kolay yöntemi göstereceğim. Radyatörün havasını almayı da göstereceğim. Doğru yolunu göstereceğim size. Hiçbir granajı ya da motosikletin hiçbir parçasını sökmeden kolayca soğutma sıvısı nasıl değiştirilir, radyatörün içi nasıl temizlenir, yıkanır, bunların hepsini videoda anlatacağım size arkadaşlar. İyi seyirler. Bu malzeme. Öncelikle böyle bir aparat yaptım. Herhangi bir nalbur, inşaat, yapı marketlerinden alabileceğiniz, temin edebileceğiniz malzemeler. Böyle net görülebiliyorsa hortum, ince hortum. Bu hortum bunun ucuna olmadı. Siz bunun ucuna ya da bir malzeme aldığınızda ucuna uygun hortum alırsanız ekleme yapmanıza da gerek kalmaz. Bunun kolaylığını anlatacağım size. Bunun sayesinde motosikletinizde hiçbir granajı malzemesini sökmenize gerek kalmıyor. Bunun sayesinde işlemimizi kolay bir şekilde bitirebileceğiz arkadaşlar. 8 yıldız anahtarımızı devir daim pompası üstünde bulunan hava alma somunu ve sıvıyı boşaltma somunu aynı zamanda orada kullanacağız. Radyatörün havası buradan alınır. Sıvıyı da buradan alacağız. En alt noktası burası. Size tek tek anlatacağım. Bu penseyi de nerede kullandığımı da göstereceğim. Motosikletimiz 1300 mililitre radyatörün içine soğutma sıvısı alıyor. 240 mililitre de yedek depoya soğutma sıvısı alıyor arkadaşlar. Yani bu ölçülerin önemi elimizde yeterli malzeme olması için. Yoksa buraya zaten ölçüsü kadarıyla koyacağız. Hem radyatöre hem yedek depoya. Ölçüsü kadarıyla soğutma sıvısı koyacağımız için kağıt üstünde yazan mililitreler bize sadece malzeme tedariği için lazım. Şöyle zaten 1 litre saf su, 1 litre de antifriz. İkisini %50-50 karıştırıyoruz. 2 litre elimizde malzeme olacak. Burası da 1600 mililitre ortalama bir sıvı alacak. Havasını da alacağız. Havasını alırken de bir buradan soğutma sıvısı akacak. 100 mililitre, 50 mililitre oradan aksa takribi bize 1.7, 1.650 gibi bir soğutma sıvısı lazım zaten. 2 litre fazla soğutma sıvımız var burada. Şimdi ben size bunu ben ikiye bölmüştüm. %50-50 bunlar. Buradan saf suyumuzu açıp karışımımızı hazırlayacağız. Şu an 2 kapta da saf antifriz var. Bunu saf suyla karıştırıyorum. %50-50 olacak şekilde. Ölçü şaşmaz. 1 litre saf su var elimizde. 1 litre de antifriz var. Eşit miktarda karıştıracağız. Basit. Yani
ölçüyü ayarlayamam, ölçüyü karıştırırım diye endişe etmeye gerek yok. Dediğim gibi bu antifrize güvenebilirsiniz. Ben 15 yıldır kullanıyorum. 15 yıl önce SF serisi yoktu herhalde. Başka bir serisi vardı. SF serisi 2014'te çıktı sanırım. Yıllardır kullanıyoruz. Memnunuz. Castrol varken diğerleri yoktu zaten. O mantıkla gidiyorum biraz da. Evet. Antifrizlerimiz hazır. Bunu da sistemi yıkamak için kullanacağım. Diğer saf suyumu. Onu da şöyle kenara alıyorum. Malzemeleri. Öncelikle görüyorsunuz ekranda radyatör kapağını açıyoruz. Radyatör kapağının üstündeki hortumu çıkartıyoruz. Klipsini pensemizle açarak, şurada hortum. Bu hortum yedek deponun hortumu. Şimdi diğer taraftan o hortumu çıkaracağız. Evet. Motorun sağ alt tarafındayız. Hortum şudur. Altta leğen var. Bu hortumu şimdi buradan çıkaracağım. Yedek deponun hortumu antifrizi de bu şekilde boşalttık. Evet. En son motosikletinizin üstünden bir tatlı su geçirin. Motosiklet antifrizli şekilde kalmasın. Gördüğünüz gibi yedek depoyu bu şekilde boşalttık. Hortumu da burada. İçini yıkayacağım ben onun şimdi. Nasıl yıkayacağız? Nasıl sıvısını koyacağız? Hepsini göstereceğim. Şimdi radyatörün sıvısını alacağız. Şimdi radyatörün sıvısını boşaltacağız. Bunun üstünde ok var zaten ve de pul olan tek somun. Pul olmasının sebebi bunu açıp takmak için zaten, amacı o. Diğerlerini açmıyoruz, ellemiyoruz. Gördüğünüz gibi radyatörün sıvısı çıkmaya başladı. Biraz daha açıp sonuna kadar bunu açmayın. Bir anda fırlıyor çünkü. Böyle elle kontrol ederek en azından içeride 2-3 diş bırakın ki gelmesin. Hava alırken de aynı şekilde havasını alırken göstereceğim zaten. Bunu çok hassas olmanız gerekiyor. Bir saniye. Size bunu net göstereyim ya. Bu radyatörün içinden antifriz gelmiyor şu anda. Evet arkadaşlar, şişeyi kestim. Size de göstermek istiyorum. Aslında antifriz değişimi yaparak hakikaten doğru yoldayız. Şuraya sokup, demin somunu sıkmıştım akmasın diye. Somunu tekrar açacağım. Yedek depodaki bulunan sıvı yemyeşildi. Yani böyle şeffaf değil veya açık renkli bir sıvı da değildi. Bu çok böyle hafif bir yeşillik var. Yani en az 3 ton renk farkı var. Yani içinden gelen de bu. En az 3 ton renk farkı var. Şöyle. İşte böyle yani. Ben bakıyorum, size de video çekerken göstereyim dedim. Hani bir renk farkı gördüm orada. Şöyle biraz süzülsün.
Açtık, süzülmesini bekliyorum. Süzülsün iyice. Radyatör süzülüyor. Onu kendi haline bıraktım. Şimdi ben aparatımızla yedek depoyu yıkayacağım. Şuradan kolumuzu uzatıyoruz. Yedek deponun kapağını. Yani kol girmesi bile çok zor olan bir yer. Bazen pratik fikirler hayat kurtarır. Yedek deponun kapağı. Biliyorsunuz motosikletinizin sağ tarafında hemen şuradan üst taraftan benim yaptığım gibi bakarsanız yedek depo zaten görünüyor. Hortumda olunca elimizde şu an yedek deponun içinde. Hortum biliyorsunuz aşağıda duruyor. Ben buradan suyu koyuyorum. Yedek deponun yıkama işlemini yapıyorum. Yeter bu kadar. Eski antifrizden iz kalmasın. Temiz su. Temiz su derken bu çeşme suyu değil yani. İçme suyu. Arıtılmış su. Motosikletimde şebeke suyu kullanmam hiçbir zaman. Bu kadar. Yedek depoyu yıkamış olduk. Kafa rahat mı? Bence rahat. Şimdi yedek depoyu yıkadığım için yedek deponun hortumunu yerine takacağım. Neredeydi hortumu? Buradaydı. Bunu nereden sökmüştük? Radyatör kapağından söktük bunu. Size onu da göstereyim hemen. Radyatör kapağını açayım buradan. Evet. Radyatör kapağı. Hortum buraya giriyor. Kapak şurada dursun. Hortumumuzu içeriden alacağız gene. Zaten burada basit yolu. Şöyle uzattığımız vakit radyatöre gidiyor. Bunu da buradan kapağa tekrar takacağız. Hortumu kapağına taktık. Klipsini de taktık. Emniyete aldık. Yedek depo yıkama, boşaltma işlemi bitti. Radyatör yıkama işlemine başlayacağız. Onun için de boşalttığımız yeri sıkacağız. Şu altta. Üstünde ok var bu. Ok var. Bir de pul var zaten. Bunu çok sıkmanıza gerek yok. Böyle tatlı sert. Bir de elinizde sakın buraya lokmayla falan girmeyin. Pullu çok hassas bir şey. Buraya lokmayla girmeyin yani. Böyle küçük 8 yıldız. Güç uygulayamayacağınız. Tork anahtarıyla da girebilirsiniz ama gerek yok. Hani küçük yıldız kullanırsanız tamam o iş. Şimdi radyatörü yıkayacağız. Şöyle radyatörün içine ben verdim. Saf suyumuzu koyacağız. Evet, hortumumuz radyatörümüzde. Yavaş. Hava yaptı. Hava yaptı. Yavaş yavaş. Hava yaptı. Bekliyorum. Devam. Zaten suyumuz da bitti. Bu kadar. Yıkama yapacağım. Devir daim yapıyor şu an. Saf suyu koyduk. Ne yaptık şimdi? Boşaltımı yaptık. Yedek deponun yıkamasını yaptık. Yedek deponun tekrar kapağını kapattık. Hortumunu taktık. Radyatörün içine 1 litre saf su koyduk. Kapağı açık şekilde motorumuzu çalıştırdık. Fan açana kadar devam edecek. Fan açıp da fan çalışmaya başladıktan sonra fan susana kadar bekleyeceğim. Fan sustuktan sonra stop edip motoru soğumasını bekleyeceğim. Soğumasını bekledikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar.
64 derece devam. 74 devam. Yaptığımız işlemleri tekrar adım adım anlatacağım size şimdi. 8 yıldızımızla radyatör boşaltma ve hava alma somununu açıp radyatör sıvısını boşalttık leğene. Yedek deponun hortumunu radyatör kapağı üstünden sökerek içeriden çevirip arkadan buradan çıkartıp yedek depoyu da boşalttık. Yedek deponun yıkamasını yaptık. Ondan sonra yedek deponun yıkamasını yaptıktan sonra yedek deponun hortumunu tekrar radyatör kapağına yerine taktık. Klipsi de üstüne geçirdik. Ondan sonra 1 litre saf suyumuzu radyatörümüzün içine koyduk. Kapağı açık şekilde motosikletimizi çalıştırdık. Fan açana kadar motosiklet devir daim yaptı. Sistemi yıkadı. 90 derecede fanını açtı. 84 derecede fanını kapattıktan sonra kontağı kapattık. Motoru soğumasını bekledik. Bir 15 dakika kadar motosikletimiz soğudu. Şu an elle dokunulacak seviyeye geldi. Şimdi yıkama suyumuzu içinden alacağız. Yine buradan sıcak olabilir. Dikkatli olun. Yaklaşık 60 derece diyebilirim ben buna. Radyatör soğutma sıvısının sıcaklığını kontrol etmek için de kontağı da açıp bakabilirsiniz. 60 derecelerin altına geldikten sonra işleme başlayabilirsiniz. Erken davranmayın. Isıyı kontrol edin. Elinizi yakmayın arkadaşlar. Adım adım anlatıyorum. Teknik video. Gördüğünüz gibi iş çok zor değil. Kendiniz de yapabilirsiniz bunu. Ben hiç bilmeyen, ilk defa yapmak isteyen ilgili arkadaşlar için çekiyorum videoyu. Ben hiç bilmeyen, yapmak isteyen arkadaşlar için adım adım anlatıyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim size. Şimdi ben buradan çok da çıkarmayalım. Elimiz yanmasın. Sıcak değil ama. Açtık. Süzülmesini bekliyoruz. Son damlasına kadar bekleyeceğiz. Bittikten sonra devam edeceğim videoya. Şöyle yakından da göstereyim. Havasını ve suyu aldığımız, sıvıyı aldığımız somun burası. Somunu ben şöyle çıkardım, göstereyim size de. Süzülmesini bekliyorum tamamen. Somunu takacağım şimdi. Evet arkadaşlar, tamamen süzüldü. Yıkama yaptığımız saf suyumuzdu bu. O da tamamen süzüldü. Tekrar somunu yerine takıyorum. Şimdi somunu yine tatlı sert bir sıkacağım. Sonra hava almak için ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi çok hafif sıktım. Burası tamam. Şimdi öncelikle bir yedek depoya koyacağım. Yedek depoyu buradan solda hemen üstte full çizgisinin bir tık altına kadar koyabilirsiniz. Zaten kırmızı, pembe. Pembe herhalde. Gözle görülüyor. Aparatımızı, bize kolaylık sağlayan aparatımızı tekrar şuradan daha kolay olacak. Evet. Aparatımızı taktık. Antifrizimizi yedek depomuza koyuyoruz. Yedek deponun antifrizini önce koyuyorum. Buradan 240'tı. Takip edeceğim şuradan da. Şöyle kafamıza dökmeden. Evet, yedek depo şu an full çizgisinin tam altında. Tamam, çok güzel. Elimizin de ayarı iyiymiş. Buradan hemen çıkartıp radyatörün içine bırakıyorum. Radyatörün içine şu anda hortumu verdim. Buradan izleyerek yapın. Hava olup taşabiliyor. Yavaş yavaş
Dökmekte fayda var bunu. Gördüğünüz gibi bu aparat sayesinde çok basit oldu her şey. Böyle gözünüzle izleyin, hava yapıyor. Taşırmayalım. Motorun her tarafında antifriz yapmaya gerek yok. Zaten en son iş bittikten sonra tatlı suyla motosikletin yan tarafını bir yıkarsınız, suya tutarsınız yani. Ben yanında getirdim. Bir sürahi su yeterli olur. Güzel. Taşırmadan gönderiyoruz. Bunun içinde 760 ml falan vardı biliyorsunuz. 103 ml ya. Bu bitti. %50-50 saf suyla yaptığımız soğutma sıvımız. Kapağını açtım diğerinin. Hop, tamam. Evet arkadaşlar. Alacak da şu an hava yaptı. Şimdi bunu burada bırakıyorum. İçinden çıkarmıyorum. Şöyle bir yere kıstırırsınız. Kontrolümüzü yaptık. Marşımıza basalım. Havasını alacağız şimdi. Havasını aldıktan sonra ekleyeceğiz tekrar. Hafifçe açıyoruz. Havasını alıyoruz. Çok hafif, çok inceden aralayarak ekleme yapacağız. Ekleme yaptım arkadaşlar. Biraz gaz vereceğim. Evet, kabarcıklar buradan da görünüyor. Hem üst kapak açık hem alttan alıyoruz. Şimdi tekrar alttan alacağım havayı. Çok inceden burada açıyorsunuz. Açtım, bir gaz vereceğim. Ekleme yapacağım tekrar. Evet. Böyle 3 seferde alırsınız. Burası tamam. Tekrar bunu ben tatlı sert sıkıyorum. Yani 2 parmağımla sıkıyorum buraya. Abanmadan. Burası tamam. Eklememizi yapacağız. Evet arkadaşlar, bu kadar.
Tekrar kontrol. Süper. İşlem bu kadar arkadaşlar. Antifrizimizi değiştirdik. Sistemimizi yıkadık, temizledik. Havasını aldık. İşlemimizi bitirdik. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.